Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun malikanesi. Çizgi film vardı, Haydi. Birçoğunuz hatırlamıştır. Bunlar ne? Ceylan mıydı? Sen beni sevdin mi? Beni sevdin mi sen? Hı? Gel, gel. Evet, bugün Ferdi Tayfur'u kaybettik. Benim plakam nerede? Buz tutmuş. Bu tabela en ucuz mazotu hangi ülkeden alabileceğimizi gösteriyor. Herkese merhaba. İkinci bir Sıla Yolu videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda İstanbul'dayız. Almanya'dan 2 haftalık tatil için, yılbaşı tatil için geldik ve bitirdik. Valizlerimizi hazırladık. Birazdan aşağı indirip arabaya yükleyeceğiz ve yola revan olacağız. İsterseniz nereden gideceğiz? Onu harita üzerinde size göstereyim şöyle kısaca. Evet arkadaşlar, İstanbul'dayız dedik. Bulgaristan, Sırbistan, Hırvat üzerinden gideceğiz. Slovenya, Avusturya ve Almanya'ya varmış olacağız. Slovenya'da bir otel rezervasyonumuz var. Orada konaklayacağız. Onun haricinde bir aksilik olmazsa devam gideceğiz. Şimdi bu video biraz da yararlı olsun dedim. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Sadece otobanların, yolların, sınır kapılarının durumlarını bildirmeyeceğim. Aynı zamanda farklı bir şey yapacağım. O da şu: bütün üzerinden geçtiğimiz bu ülkelerdeki yakıt fiyatlarını sizlerle karşılaştırmalı olarak, detaylı olarak sizlere sunacağım. Yani her gittiğim ülkede ben mesela arabam dizel 65 litre alıyor. Her ülkede 65 litre dizeli kaç paraya alıyoruz? Bunu kıyaslayarak almaya gideceğiz. Siz de bu konuda daha detaylı bilgi sahibi olmuş olacaksınız. Evet, konuşacak çok şey var ama yolumuz uzun. O yüzden bizim gibi 2 haftalık tatile şu anda gelen, burada olan, yolda olan bütün gurbetçi arkadaşlara hayırlı ve güzel bir yolculuk diliyorum. Evet, yolda konuşmaya devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başlamışken şöyle arabamı da göstereyim size. Bu benim yatağım. Normalde ben uzun yolda devamlı otel rezervasyon yapıyorum. Fakat böyle kısa yollarda veya değişik durumlarda bu yatağımı da kullanabiliyorum. Bu arada arabam Ford S-Max 7 kişilik. Onu da size göstereyim. Yani aile için çok ideal bir araba. Çünkü şu arkadaki 2 koltuk hariç bütün koltuklar yatıyor ve dümdüz oluyor burası. Burada mükemmel bir yatak oluşuyor. Arabamla ilgili kısa bir bilgi de vermiş olayım böylece. İstanbul'dan saat 11'de yola çıktık. Şu anda Edirne istikametine devam ediyoruz. Kış olmasına rağmen harika bir hava var. Hava sıcaklığı 14 derece. Edirne'de kısa bir mola vereceğiz. Sonra Pazarkule'den küçük sınır kapısından Yunanistan'a, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a gidip devam edeceğiz. Dediğim gibi bugün günlerden Cuma. Bu arada bütün radyo kanallarında hangi radyoyu açarsak açalım Ferdi Tayfur'un şarkıları çalıyor. Çünkü kendisi bugün vefat etti. O yüzden bütün kanallar ona çıkıyor. Bütün şarkılar ona çıkıyor. Ferdi Tayfur gerçekten benim gençlik yıllarımda da ekol olmuş birisi. Türkiye'nin Orhan Gencebay'la beraber 2 dev sanatçısı diyebiliriz. Sonrasında tabii bunlara Müslüm Gürses
içinde oldu. Taraftarları da öyle. Ferdi Tayfur'un o dönemler yüzlerce filmi oldu. Sinema sektörü yeni yeni gelişiyordu. Müzik sektörü de öyle. Özellikle arabesk. Ferdi Tayfur'un en güçlü olduğu konuydu. O güzel yorumlarıyla yıllarca halka hizmet etti. Bugün, daha doğrusu dün akşam kendisi vefat etti. Ben de kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Videom telif alır mı bilmiyorum ama o riske gireceğim ve Ferdi Tayfur'un radyodan şarkısını sizlerle beraber dinlemek istiyorum. Telif yersek artık şansımıza. Evet, Aydın Usta'ya geldik ama bayağı bir kuyruk var. Beklemek zorundayız. Dışarıda oturmak isteyen var mı efendim? Beyefendi buyurun. Kaç kişiyiz beyefendi? 3 kişiyiz. Tamam, biz. Nasıl isterse. Tamam, teşekkür ediyorum. Evet, şu anda Edirne'de Aydın Usta'dayız. Şu meşhur ciğerimiz. Bakın bu ciğer biraz farklı. Kuzu gibi. Böyle uzun. Bunun yanında bir salata veriyorlar. Domates, soğan. Şurada bir acı var. Bir de şunda Edirne'ye özgü biberleri yağda kızartmışlar. Kızgın yağda. Oldukça acı tabii. Bize afiyet olsun. Evet. Aydın Usta'da Edirne'nin en meşhur ciğercilerinden birisi. 1,5 porsiyon ciğer yedik. Bir tane hamburger menü. Bir tane ayran aldık. 710 TL tuttu. Yani bugünkü kur 36 lira. Euro kuru. Yani bu da 19 euroya falan tekabül ediyor. Şimdi bir benzinci arıyoruz, depomuzu dolduruyoruz ve Pazarkule'ye doğru devam ediyoruz. Motorun 45 TL 65 kuruş. Depom öbür tarafta olacak mı? Tamam, yetişir ona. Yetişir, tamam. Euro dizel koyuyoruz, dolduruyoruz. Mazotumuzu aldık. Şimdi bir hesap yapalım. Şöyle 2900 görebiliyorsanız bir depo mazot 65 litre 2967 lira yaptı. Şu anda kur 36 lira. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bir depo 65 litre mazot Türkiye'de şu an itibariyle 82 euroya doldurduk arkadaşlar. Evet, şimdi Yunanistan'a giriyoruz. Ciao. Evet. Yunanistan'a girdik arkadaşlar. Yunanistan'dan çıkıyoruz. Şimdi gümrüğe geldik. Evet, şimdi Yunanistan'dan Bulgaristan'a giriyoruz. Şimdi Bulgar tarafına girdik. Burada da kontrol kalkmış. Hiçbir bekleme yapmadan girdik ama burada polis kardeşlerimiz bizi durdurdu. Arkadaşlar, söylediğim gibi Yunanistan Bulgaristan arasında kontrol yoktu. Ama Bulgaristan'a girince hemen polisler bizi durdurdu. Ufak bir arama yaptı. Sonra yola devam ediyoruz. Bulgaristan için ben Digneti'ye 5 euro 50 cent verdim. Hafta sonu
vignetisi aldım. Yani Cuma 12'den Pazar gecesine kadar hafta sonu bileti alırsanız, vigneti alırsanız 5 euro 50 cent, en ucuzu bu. Aksi takdirde bir haftalıklar 8 euro. Haberiniz olsun. Sofya civarındayız ve burada kar var. Karı yakalamış olduk. Tünel sınır kapısı. Evet, sınıra geldik. Bulgaristan'ı bitirdik. Görevliler vigneti kontrolü yapıyor. Sisteme giriyor. Vignetisi olmayan arabalara burada ceza yazılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, buradaki kuyruk bu. Aşağı yukarı bir 20 arabalık bir kuyruk var. Depomuz dolu olduğu için Bulgaristan'dan yakıt almadık. Ama biraz önce benzinciye girdim ve oradaki fiyatları kontrol ettim. Burada dizelin fiyatı 2.65 leva. Yani kendi parasıyla 2.65. Şimdi bir hesap yapalım. Sanal bir hesap yapalım. 2.65 çarpı 65 litre bölü, burada Euro'nun değeri kaçtı? 1.95'ti değil mi? 1.95. Evet arkadaşlar, 1.95'ten 65 litre mazot burada 88 euro. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Bulgar sınırını geçtik. Şimdi Sırbistan sınırına gireceğiz. Evet, Sırbistan'a girmiş bulunuyoruz. Yaklaşık 20 dakika falan bekledik sınırda. Burada vigneti yok arkadaşlar. Gişelerden kartımızı çekiyoruz ve bir sonrakinde ödüyoruz. Aslında ben gece araba sürmeyi seviyorum. Birçok kişi gece sürmüyor. O yüzden yollar daha sakin oluyor. Evet, bu arada hız sınırına dikkat edelim. Çünkü gümrüklerin girişinde çıkışında genelde polisler bekliyor. Avlayacak bir keklik arıyorlar tabiri caizse. Şarkı patlat herif. Sesim o kadar güzel değil. Dinler misin? Dinlerim. Kara gözlüm sevdalanmış, kime dedim yar sana dedi. Sabaha dek uyumamış, niye dedim sorma dedi. Gül kokuyor gerdanında, beni görmüş rüyasında. İki kalın arasında ölem dedim, yapma dedi, yapma dedi. Dünyanın bir sonu var, iyisi var, kötüsü var. Kara gözlüm ölesim var, inadına lan yaşa dedi, yaşa dedi. Bu kadar yeter ya. Hava tamamen kara döndü. Sıcaklık 0 derece. Görüş mesafemiz daraldı. Çok dikkatli gitmemiz lazım. Kapattım da.
çıkmadan önce bir yakıt karşılaştırması yapalım. Şu anda saat sabahın 7'si. Sırbistan'a çıkmak üzereyiz. 199 Sırp dinarı 1 litre. 1 euro burada 117 lira. 117 dinar. Evet, 110 euro yapıyor arkadaşlar. Benim Türkiye'den doldurduğum depo henüz bitmiş değil. Aşağı yukarı 840 kilometre geldim. Bir çeyrek depom daha var. O yüzden Hırvatistan'dan doldurmayı düşünüyorum. Sırbistan'da ikinci defa ödeyeceğiz. Öndeki ne ödedi? 4.50 mi ödedi? Evet, burada 4.50 ödedik. Daha önce 14.50 ödemiştik. Şu ana kadar Sırbistan'da ödediğimiz otoban parası 19 euro. Sırp gümrüğüne geldik. Keyifleri yerinde. Teşekkürler. Ciao. Evet, düşündüğümüz gibi kötü bir sürpriz oldu. Hırvat gümrüğüne bayağı bir mesafe var. Ama şu ana kadar ilk defa böyle bir yoğunluk oluştu sınır kapılarında. Hırvatistan'a girmiş bulunuyoruz. Hırvatistan da Sırbistan gibi vignetisi yok. Otobanda para ödüyorsunuz. Zagreb istikametine gidiyoruz. 1.40 yanlış okumadıysam. Evet, mazotumuzu doldurduk. Hırvatistan'da. Burada euro ödeniyor. 1.40 mazotun litresi. Yani 65 litreye 91 euro ödedim. Evet, burada bir kahvaltı molası verelim. Benim plakam nerede? Buz tutmuş. Şu anda Hırvatistan'dayız. Sabah saat 10. Kahvaltı yapıyoruz. Dışarısı çok soğuk, o yüzden içeride kahvaltı yapmaya karar verdik. Kızımla beraber. Kahvaltıdan sonra ekranımızda bir kahve içeriz artık. Evet, bir kafe molası verdik. Bir şeyler yiyeceğiz, sonra yola devam edeceğiz. Şu ana kadar gayet güzel geldik. Çok iyiydi. Her şey yolunda, bir aksilik yok. Evet, tekrar görüşmek üzere. Bugün cumartesi, saat 11. Hırvat'tayız. Zagreb'e doğru devam ediyoruz. Biraz önce kahvaltımızı yaptık, kahvemizi içtik. Dinç bir vaziyetteyiz. Slovenya'ya kadar durmadan devam edeceğiz. Evet, bakalım bu arkadaş kaç para ödüyor? 4.60. Bu kısa mesafe gitmiş muhtemelen. Hırvatistan'da ilk otoban ücretimizi ödeyeceğiz. Çöz. Ve 18.60 ödedik arkadaşlar. Evet, Hırvatistan'da sınıra gelmeden son para gişeleri. Bilemiyoruz, ileride kaza mı oldu yoksa gerçekten bir yoğunluk mu var? Bu arada gişede 1 euro ödedim. Yani toplamda daha önce 18.60'tı, 19.60 ödemiş oldum.
Evet, Slovenya sınır kapısına gelmiş bulunuyoruz. Kuyruk devam ediyor. Bu da pasaport değil, sanırım vigneti kontrolü yapılıyor. Evet. Düşündüğüm gibi vignetinin olmadığını kontrol ediyorlar. Biz Slovenya'nın vignetisini gelirken ADS'den almıştık. Aylık vigneti aldım. 32 euro ödemiştim ona. 16 euro 10 günlük şeyler de var tabi, vignetler, ama aylık aynı hesaba geliyor. Ljubljana'ya gelmiş bulunuyoruz. Birazdan pansiyonumuza varmış olacağız arkadaşlar. Evet, Törek. Evet, kocaman bir avlusu var. Törek oluyor, şuraya çekeceğim. So, güzel. Schauen wir an. Hallo, ist jemand da? Bak, balkonumuz da var, orada gösterebilirsin. Dağları falan, bak orada atlar var. Evet, pansiyonumuz tam at çiftliğinin yanında. Sen beni sevdin mi? Beni sevdin mi sen? Ha? Gel, gel. Alt katında saunası var. Jacuzzi'si var. Tabii onlar ekstra ücrete tabi. Biletziye'ye aşağı yukarı 2 kilometre mesafede. Şimdi biz arabayla Biletziye'ye ineceğiz. Orada biraz görüntü alırız. Bir şeyler atıştırırız. Sonra akşama tekrar buraya geleceğiz. Oder ist ein Dino-Park? Grillieren, Dino-Grill. Dinozor ya. Evet, burası Tito'nun villası. Hallo. Hallo. Ich bin hier kein Kunde. Darf ich mal hier ein kleines Video machen? Ja, Geht das? eigentlich habe ich nichts dagegen. Ja, ich wollte die Titos Zimmer sehen eigentlich. Titus Zimmer ist geschlossen. Ist nicht Geschlossen? für die Ist nicht hier? Nee, ist im ersten Stock. Im ersten Stock, ich glaube, das Wandgemälde wäre offen. Sağ olsun, çok nazik bir delikanlı. Bize müsaade etti. Burası şu anda Yugoslavya Devlet Başkanı Tito'nun malikanesi. Yaşadığı yer burası. Evet. Yorum yapmayacağım. Sadece resimleri göstermek istiyorum.
Pues después siempre que también pudiera el show, ¿no? Kahvaltı açıldı mı acaba? Kaçta değil, 7'de mi 8'de mi? 8'de. Selin, Fräulein Selin. Hadi kalk, daha yolumuz uzun. Evet, otelimizin lobisindeyiz. Kahvaltıyı yaptıktan sonra yola çıkacağız. Biz şurada bir yerdeyiz, Plätzi. Şimdi buradan otobandan direkt gitmeyeceğiz. Kravank'ın tünelden gitmeyeceğiz. Şöyle göstereyim. Ne yapacağız? Şuradan bir Landstraße var. Şuradan ufak bir cadde var, sokak var. Burada tünelden giriyoruz. Slovenya'da tünelden giriyorsunuz. Küçük bir tünel. Diğer tarafta Österreich'ta çıkıyorsunuz. Burası çok güzel görüntüleri olan, yani biraz dağlık, manzaralı köy yollarından şöyle Klagenfurt'a gideceğiz. Ondan sonra böyle dönüp tekrar yolumuza gireceğiz. Evet, şimdi otelimizden ayrıldık. Ve bu bölge Klagenfurt demiştik. Klagenfurt Pass olarak da geçiyor. Tünelden değil, dağ yolundan gittiğimiz için yollar oldukça dar. Ama manzara gayet güzel. Eskiden, hatta şimdi de var zannediyorum, bir çizgi film vardı, Heidi. Birçoğunuz hatırlamıştır. Aa, bunlar ne? Ceylan mıydı? Aa. Evet, ne diyordum? Heidi. Heidi, o filmde bir tane sakat bir kız vardı. Belki birçoğunuz hatırlayacaktır. Heidi İsviçre'den kalkıp buraya, Klagenfurt'a, onu ziyarete gelmişti. Bunu nasıl hatırlıyorum arkadaşlar? Şöyle, ben bir Heidi hayranıydım çocukken. Hatta Heidi'ye aşıktım ya. Pardon. Bu arada pardon diyorum tabii. Evet, çocukluğumda ona aşıktım. Bütün serisini, bütün filmlerini seyrederdim, onun bölümlerini. Oradan hatırlıyorum Klagenfurt'u. Evet, böylece çocukluk aşkımı yad etmiş oldum. Fazla uzatmayayım, bir sıkıntı oluşabilir. Siz manzaranın tadını çıkarın arkadaşlar. Evet, burası Tirzic. Diyelim, burada Z'ler ve C'lerin üstünde nokta var. O yüzden tam olarak nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Evet, bu tünel bizi Avusturya'ya bağlayacak. Slovenya'dan girdik. Avusturya'dan çıkacağız arkadaşlar. Hatta şu anda Avusturya'ya girdik. Tünelin yarısında Avusturya bayrağı vardı. Buradan itibaren şu anda Avusturya'dayız. Senin yerin oturdu mu? Polis kontrol yapabilir çünkü. Evet. Guten Morgen. Dankeschön, ciao. Evet, Avusturya polisinden geçtik. Kentmiş burası. Oo, meşhur yermiş burası. Evet, bazen iniyoruz,
iniyoruz, bazen çıkıyoruz. Bu şekilde dağları bitireceğiz. Evet, Klagenfurt'a geldik. Bu arada Avusturya ile ilgili biraz bilgi vereyim. Burada ben Vigneti için, 10 günlük Vigneti için 12 euro 40 cent ödemiştim. Bunu ADS'den almıştım. Otoban gebührü bu. Otoban ücreti. Bir de tabii tüneller var. Onları da ADS'den alabiliyorsunuz. Direkt tünellerden geçiyorsunuz otomatik olarak. Ama ben tam olarak nereden gideceğimiz belli olmadığı için veya yolu değiştirme ihtimalim olduğu için tünelleri almamıştım. Şimdi biraz önce bir tünelden geçtik. 2 tane tünel var. Şayet München, Münih, Salzburg, Villa istikametinden Slovenya'ya doğru gidiyorsanız 2 tane tünel var. Biraz önce bir tanesine ne ödedim ben? Şöyle bir bakayım. $14.50 ödedim tünel için. Diğer tünelden geçmedim. Karakanten tünel diyorlar galiba. İşte hani o Klagenfurt'tan geldiğimiz dağların tepesinden geldik. Dolayısıyla o tünelden geçmedik. O da aşağı yukarı bu ücrette. Yani 2 tane tünelden geçiyorsunuz. Biz birini bedavaya getirdik. Çok keyifli bir yolculuk oluyor. Manzara harika. Ama arabanın içi fırın gibi. Evet, bu arada yine nerede olduğumuzu söyleyeyim. İlla Salzburg arasında devam ediyoruz. Salzburg'a yanaştık. Yaklaşık 10 dakikadır bu Stau'dayız. Şurada Navim'den bakıyorum. Aşağı yukarı bir 7-8 kilometrelik bir Stau var burada. Dolayısıyla ben otobandan çıkıp yan yoldan bulmam lazım kendime. Yan yoldan devam etmeyi düşünüyorum. Otobandan çıktık arkadaşlar. Yol çok dik ve virajlı. Ama manzara olarak daha da güzelleşti yani. Çarşamba manzarayı. Ağzından yere alsın. Nereye uçuyoruz ya? Evet, otoban yukarıda kaldı. Biz otobana paralel gidiyoruz. Yukarıdaki Stau bittiğinde tekrar otobana döneceğiz. Wow, işte bu dağa çekilir. Aa, ne kadar yüksek bu ya. Vay be. Evet, şu anda otobanda Stau bitmiş görünüyor. Tam bu hizada bitmiş gibi görünüyor. Buradan tekrar otobana giriyoruz. Evet, Almanya'ya girmiş durumdayız. München civarlarındayız. Evet, şimdi buradan çıkıyoruz. Evet, şimdi böyle. Atala. Çocuklar için güzel bir terapi oluyor. Daha doğrusu buğday, kuş yemi. Veya tabii buğday, kuş yemi gibi şeyler. Martıları sevindirirsiniz.
Çok güzel bir mola yeri. Aklınızda olsun. Evet, Stuttgart civarındayız. Otobandan çıktık. Burada depoyu dolduracağız. €1 66 sent burada Almanya'da. Depomuzu doldurduk. Evet. Gördüğünüz gibi €107. Bu son hesaplamaydı. Ama dediğim gibi bütün bu çizelgeyi videonun sonunda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Videomun sonuna yaklaşmışken size hazırlamış olduğum çizelgeyi göstereyim. Burada üzerinden geçtiğimiz 8 tane ülkenin karşılaştırmalı dizel fiyat listesini çıkardım. Bu listeye bakarak en uygun dizeli nerede alabileceğinizi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Tabii ki bu liste zamanla değişebilir ama 2025 yılının ilk haftası için fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda yeşil olarak işaretlediğim en ucuz olan Türkiye, aşağıdaki kırmızı olan ise en pahalı olan Sırbistan. Evet arkadaşlar, Köln'e evimize gelmiş bulunuyoruz. Cuma günü saat 11'de başlayan seyahatimiz pazar akşamı 8'de son bulmuş oluyor. Dinlenerek, konaklayarak geldik. Ufak tefek iştahlar hariç bir sıkıntı olmadı. Umarım videom yararlı olmuştur. Şayet beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Avrupa'da seyahatlerimiz devam edecek. Önemli yerlere, önemli şehirlere. Bir başka macerada, bir başka şehirde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.